Hepinize Hindistan'ın Mumbai şehrinden selamlar. Günaydın. Buradaki ikinci günümüz. İlk gün gayet pozitif geçti. Beklediğimize göre iyiydi, değil mi? Evet kesinlikle. Dinlendik de güzelce. Bugüne hazırız. Yani biraz etrafta kaos var ama bu tabii Hindistan için normal. Bugün yine şehrin merkezini gezeceğiz. Bollywood'a gideceğiz. Are you vlogger, sir? Sorry? Vlogger? You are Yes, vlogger? yes. Okay. On YouTube or Instagram? All of them. All of them. Hemen soruyorlar. YouTuber mısın, Instagramer mısın? Your page name? He? Page name on YouTube? Rotasız seyyah. Not easy. Bu tarz sokak yemeklerini biliyorsunuzdur. Her köşe başında var. Thank you. Hani biliyorsunuzdur derken sosyal medyada kesin görmüşsünüzdür. Bir yandan böyle aşırı lüks arabalar, bir yandan yarım dolara satılan böyle sokak yemekleri. Bu tarz tuk-tuklardan da bolca görüyorsunuz. Hatta taksi uygulamalarından direkt bunları da çağırabiliyorsunuz. Tabii otomobile göre daha hızlı gidiyorlar. Taksi uygulamaları burada çalışıyor ve bayağı hesaplı. Yani icabında 30 kilometrelik yolu 5-6 dolara hani konforlu, klimalı bir taksiyle gidebiliyorsunuz. Next time. Burada size bir şey sorduklarında, satmak istediklerinde direkt hayır demektense sonraki sefer demek daha iyi. Yani bu aslında Hindistan için değil, genel olarak. Mısır'a da gitseniz bu taktik daha iyi. Bu tarz sokak pazarları yine dünden beri her yerde, şehrin merkezinde, dışında, havalimanının yanında her yerde görüyorsunuz. Mart ayındayız, 2026. Hava sıcaklığı bugün 30-35 derece. Mesela öğlen 12'de dışarı çıktığınızda çok kalabalık görmüyorsunuz. Akşama doğru ortalık daha da hareketleniyor. Bu arada Mumbai'nin Bandra bölgesindeyiz. Burası hani şehrin zenginlerinin, Bollywood yıldızlarının yaşadığı bölgeler. Bollywood yıldızlarının evinin olduğu caddeye de gideceğiz. Buraya yürüme mesafesi. Hani sokağın bu görüntüsü sizi yanıltmasın. Ülkenin çoğu %80'i Hinduizm inancına sahip. Sürekli korna sesi duyuyorsunuz. Buna yapacak hiçbir şey yok. Her yerde var. Trafik olmasa bile yine düz kornaya basıyorlar. Müslüman oranı ise %15 civarı. Hinduizm'de ruhun hiç yok olmadığına, her zaman yaşadığına inanıyorlar. Şöyle ki hani insansınız, öldünüz, ruhunuz reenkarne olup başkasının bedenine geçiyor ya da başka bir canlının, bu hayvan da olabiliyor. O nasıl anlaşılıyor derseniz yaşantınızla doğru orantılı, biraz karmaya inandıkları için iyi şeyler yaparsan iyi şeyler seni buluyor ve öldükten sonra da daha iyi birinin bedeninde ruh buluyorsunuz. Yoksulsanız zengin olarak tekrar dünyaya geliyorsunuz. Cem Yılmaz'ın bu konuda yaptığı güzel espriler var. Hani onlara çok değinmeyeceğim. Biz inançlarına saygı duyuyoruz.
2 gündür Mumbai'dayız. Hiç inek görmedik. Hani sokaklarda inekler geziyor diye hep söylenir ya. Buralarda öyle bir şey yok. Bu arada ineğe de tapmıyorlar. Hani tanrıları değil, öyle bir inanışları yok. Sadece ineğin kutsal olduğuna inanıyorlar. Süt verdiği için, anaç olduğu için. Hani canlılara zarar vermek istemiyorlar. O yüzden hani inek kutsal olarak görülüyor ve kesmiyorlar. Genelde de yemiyorlar. Dün akşam biz bir restorana gittik. Menüde her şey var ama sığır eti yok mesela. Kesinlikle bazı eyaletlerde sığır eti, inek eti yemek kesinlikle yasak. Çok nadir turistik yerlerde ise Goa gibi oralarda bulunabilitesi daha yüksek. Ama ne var? Koyun eti var. Bazı yerlerde de manda eti oluyormuş. Tavuk zaten bol. Bu arada ekmekleri çok güzel. Yani bu tarz gözleme şeyleri Boranfuli. Bu tarz gözleme tarzı çaz. Ha, içecek de var. Yok, şimdi içecek işine çok girmiyoruz sokaktan. Çok lezzetli bu tarz yufkaları, gözlemeleri, el işleri. Thank you. Video çekiyorduk, illa ikram ettiler. Bu aralar Holy Fest var buralarda. Hani sokaklarda birbirlerini boyuyorlar ya, o dönemdeyiz. Bunu da sadece o zaman yapıyorlarmış. İlla bunu ikram ettiler, yiyeceğiz. Bol şekerli, Tamam. zerdeçallı. Tamam, Bayağı zerdeçal var. ben de bakayım. Ya bu güzel olacakmış aslında ama şekerli. Halbuki bildiğimiz gözleme bence. Şimdi bakıyorlar, güzel diyeceğiz mecbur. Çok güzel. Yani bakın, inanın parayı zorla verdim. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Halbuki işte gördüğünüz yerde bunu satıp belki de hayatını bir de fazla üstünü de veriyor. Bir de fazla vermiştim. Thank you. Hemen de soruyorlar hangi ülkeden geliyorsunuz diye. Thank you. Bye bye. Tabii daha 2 gündür buradayız ama genel izlenim gerçekten pozitif. İnsanlar hani turistiz diye kazıklamaya çalışmıyor. Hep bir şey ikram ediyorlar. Ya bakıyorlar ama rahatsız edici bakmıyorlar. Böyle merakla bakıyorlar. Yani Gelip fotoğraf çektirmek istiyor seninle. Hani selfie Evet. çekebilir miyiz diyor. Tabii o sırada belki böyle taciz de ediyor olabilirler. Çünkü sosyal medyada öyle gördük hep. Belki burada yoktur. Daha kalabalık yerlerde olabilir. Evet. Bilmiyorum ama genel olarak evet, bu şehir özelinde gayet insanlar tatlı. Mumbai'de biz hiç rahatsız olmadık. Tabii ki bir keşmekeş var, kalabalık var. Böyle bir Avrupa şehrindeki gibi elbet rahat rahat gezmiyorsun ama mesela güvenlik tehlikesi de yok. Ben Barcelona'da böyle elimde kamera, telefon bu şekilde gezemedim. Evet, hiç öyle bir şey hissetmedim. Doğru Yani söylüyorsun. Avrupa'da da böyle güvensiz yerler var. Şimdi de doğruya doğru Londra onlardan biri. İtalya'nın birçok şehri keza öyle. Burada öyle bir güvenlik tehlikesi de hiç hissetmedik şimdiye kadar. Şimdi bu bölge hep varlıkların yaşadığı yer. İşte mücevher satan mağazalar var bolca. Karşıda bir tane daha var. Bollywood yıldızları da genelde bu bölgede yaşıyor. Şimdi onların evinin olduğu bir cadde var. Oraya gidiyoruz. Hindistan'da genelde insanlarda şöyle bir istek oluyormuş hep. Bir şekilde kendilerini Mumbai'ye atıp burada çalışmak, burada yaşamak. Çünkü burası dediğim gibi büyük şehir, ticaretin döndüğü şehir. Hindistan'ın belki de en yaşanılası yerlerinden biri diye anlıyoruz.
Delhi'den bile insanlar buraya gelmek istermiş. Bu arada Delhi'ye de gideceğiz. Bizim 20 günlük bir Hindistan planımız var. Ambulanslar hep böyle küçük. Muhtemelen hızlıca artık trafikten kaçabilsin diye. Tabi buralarda terzilik de çok iyi. Dediğim gibi terzilik iyiler. Sokakta böyle abimiz terzilik yapıyor. Şimdi varlıklı insanların yaşadığı muhit böyleyse diğer yerleri biz de merak ediyoruz. Bakın burası bir muhtemelen iş yeri. Kepengin ucuna biber asmışlar. Bunun amacı aynı bizdeki nazar boncuğu, at nalı gibi düşünebilirsiniz. Kötü şeyler, kötü ruhlar işte buraya gelmesin diye. Şimdi bu caddenin adı Şapel Caddesi. Muhtemelen o sebeple böyle Hristiyanlıkla ilgili hep simgeler var. Buralar aynı zamanda böyle sanat caddesi olarak da geçiyor. Sağlı sollu grafitileri göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Ve buradaki kişiler de muhtemelen Bollywood yıldızları. Muhtemelen sırf kuşlar yıkansın diye koymuşlar. Bakın bir tane daha. Bu İsa heykelleri Portekiz döneminden kalan Katolik kültüründen geliyor ve bulunduğumuz Bandıra bölgesindeki Hristiyan nüfusunun etkisiyle böyle sokak başlarında görüyoruz. İnsanlar böyle bunun önünde dua ediyorlarmış. Kazalardan korunduklarına inanıyorlarmış. Japanese cheesecake. Biz bu arada 10 gün önce Japonya'daydık. 2 haftalık bir Japonya gezisi yaptık. Onun üstüne Hindistan'a gelip bir kültür karmaşası yaşayalım dedik. Şimdi Şapel Caddesi'nden yürüyerek sahil tarafına geçeceğiz. Orada da yine bu Bollywood yıldızlarının evleri varmış. Hani maksat onların evlerini görmek değil de işte bu bölgeyi görmek, biraz daha iyi tanımak, anlamak. Sağda solda yapıları görüyoruz ama sanki hep terk edilmiş yapılar gibi ama aslında içinde insanlar yaşıyor. Orası ya bir okul ya da hala kullanılan bir yer. Ama ilk bakışta sanki terk edilmiş harabe gibi geliyor bize. Bakın mesela bu ev sanki terk edilmiş gibi. Ama içinde araba da var, yaşam da var. Sahile geçerken böyle yüksek binalar sizi karşılıyor. Tabii Hindistan'da içtiğiniz suya çok dikkat etmelisiniz. Köşe başlarında hep şu tarz küçük büfeler var. Biz de kapalı içeceklerden alıyoruz. Genelde de soda water diyorlar bizim maden suyu dediğimize. Su ihtiyacımızı genelde böyle gideriyoruz. Kapalı su alıyoruz. Şimdi Mumbai'nin eski ismi Bombay'mış. Ve burada film stüdyoları da genelde buradaymış. Bu Bollywood ismi de işte o Bombay ile Hollywood'u birleştirip Bollywood demişler. Sonradan şehrin ismi de Mumbai olmuş.
Ve Bollywood yıldızları bu bölgede yaşamayı tercih ediyormuş. Tabii sahil denilince bizdeki gibi sahiller bu Mumbai'de pek yok. Biz görmedik dün ve bugün, hep böyle kayalık. Burada bir de sular bazen çekiliyor, gelgit oluyor. Karşıya da köprü yapımı var. Şimdi Mumbai'de dünyanın en büyük çamaşırhanelerinden biri de var. Vakit olursa bugün oraya da gideceğiz. İnsanların çamaşırlarını evden alıyorlar. Kimisi çamaşırhanelerin bulunduğu bölgede yıkıyor. Kimisi de buralarda yıkayıp kayaların üstüne serip kurutuyor. Sonra da insanlara teslim ediyor. Ve bunu çok çok komik rakamlara yapıyorlar. Bakın orada kadınlar yıkıyor. Bakın yine başka bir tane daha. Banyo mu yapacağım? Şimdi ama şöyle de bir durum var. Şimdi sahil diyoruz, güzel yürüme yolu yapmışlar. Ama insan şu kenarlarda bir kafe, restoran, öyle bir şey bekliyor. Ama yok. Bakın şimdi bu taşlar tabi buraya rastgele konulmamış. Gelgit olduğu zaman işte sular yükseliyor ya ve muson döneminde muhtemelen deniz de biraz daha hırçın oluyor. O dalganın gücünü sönümlemek için bu güçlü betonları buralara koymuşlar. Bu sahil boyunca böyle devam ediyor. Ne ilginç yapılar ya. Bakın bazı katlar boş. Ya, muhtemelen buranın belki de en önemli bölgesi, zenginlerin yaşadığı muhit, ama İlginç. Biz artık buradan bir taksi bulup çamaşırhanenin olduğu yere gideceğiz. Bakın bu sahil boyunca böyle düzgün, biraz hani göze güzel gelen tek bina bu karşıdaki. Bakın biz şimdi burada taksi bekliyoruz. Önce bu abi sordu bir kere, bu tuktukla gider misin diye. Sonra hiç ısrar etmediler. Biz dedik hani yol uzun, taksiyle gideceğiz. Sanki böyle Hindistan'ı övüyormuşuz gibi oldu. Tabii ki öyle bir şey yok ama hani buraya gelmeden önce söylenenler genelde böyle çok olumsuz olduğu için kendimizi çok kötüye hazırlamıştık. Tabii durum böyle olunca hoşumuza gidiyor. Taksiye bindik ya, hemen This is a bungalow, sir. diyor bu evde işte Hindistan'ın en önemli aktörü yaşıyor Rekha diyor. Actress, Rekha actress. And this is a bungalow, sir. Javed Akhtar. Cevit aktör. Yeah, is writer, film writer. Okay. Film writer. His biggest writer, Javed Akhtar. You know, Google search. Okay. शोले पिक्चर कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा. This is a writer man. Okay. Javed Akhtar. Yazarmış. Yes. Aynı zamanda senarist de herhalde, anladığım kadarıyla. Tabii biz yani Hindistan deyince ben Amir Khan'ı biliyorum. Onun birkaç filmini izledim. Burada da what was the name? Selman Han. Salman Khan. Burada Selman Khan oturuyormuş. Onun arkadaşıymış. Tek tek şimdi abi tabii anlatmak istiyor bize. Is sir all cameras security? Yes. Is security tight, sir. This is the Salman Khan white chadar.
Salman Khan actor, biggest. Bu da Biz all Salman Han'ın evine kapıda hep güvenlik olur diyor. His biggest security, sir. Not stopping. Orada duramazsın diyor. He's high security, sir. Mesela şimdi yarım saat yol gideceğiz. Taksi ücreti sadece 4 dolar 5 dolar arası. Paralı yoldan gidiyoruz. Daha hızlı oluyor. Tabii buna çok anlam veremedik. Soldaki sanki çıplak gibi. 80 long. Burada hız limiti 80'miş bu köprüde. Demin biri hızlı gitti, ona kızıyor. Yaklaşık 30 dolar cezası varmış. Bu kenarlarda da balıkçıların evleri var. He's very old, sir, fisherman here. How many years old around this area? Fisherman area. It's more, sir. 200 years ago. Oo. Yani 200 yıldır o balıkçılar bu bölgede yaşıyormuş. Ama hani bakınca böyle gecekondu gibi. Şimdi taksiden indik. Şu üst geçitten manzaranın görüldüğünü tahmin ediyoruz. Oo, aha pat diye geldik. Bakın oraya izleme noktası da yapmışlar. Şimdi oraya gideceğiz. Hem çamaşırhane hem berber. Burası Asya'nın en büyük açık hava çamaşırhanesiymiş. Ve aileden aileye hep bu böyle devrolmuş. Yani burada çamaşır yıkayanların babası, annesi, dedesi de önceden çamaşır yıkıyormuş. Şimdi burada parça başı ücret alınıyormuş. Yani ister pantolon ver, ister tişört ver fark etmiyor. Bir parça 3 rupi, o da yaklaşık 1,5 TL yapıyor. Yani neredeyse bedava. Bu çamaşırların kimisi otellerden alınıyor, kimisi normal evlerden. Sabah erken saatte gelirseniz insanların çamaşır yıkadığını burada görüyorsunuz. Karşıda gökdelenler. Bu aralarda gezebiliyorsunuz isterseniz ama galiba fotoğraf videoya kimileri biraz mesafeli. Şimdi buradan göreceğimizi gördük. Biz o ara sokaklara girmeyeceğiz. Yıkamalarına şahit olamadık ama toplamalarını görüyoruz. Biz şimdi taksi çağırdık. Hem Mumbai'nin işte güzel tarafını da gösterelim, modern tarafını diye. Bir alışveriş merkezine gideceğiz ve yemeğimizi de orada yiyeceğiz. Alışveriş merkezlerinde çok daha böyle bizler için yemek alternatifi var, onun için gidiyoruz. Adam böyle yol kenarında bekliyor bizi, sağ olsun. Yani trafikte sıfır toleransla gidiyorlar. Hani zaten trafik kuralı buralarda geçerli değil. Sinyal vermişin, vermemişin. Hani yol onun hakkı, benim hakkım yok. Kim kendini önce atıyorsa yola, yol onun hakkı.
Taksi şoförleri böyle 5 dakikada bir kapıyı açıp tükürüyorlar. Jio World Plaza'ya geldik. Mumbai'de tabi böyle arka sokaklara daldığınızda bambaşka şeyler görüyorsunuz ama dün akşam önceki paylaştığımız videoda olduğu gibi birçok alışveriş merkezi, düzgün yemek yiyebileceğiniz, Avrupa restoranlarını bulabileceğiniz yerler de var. Yani burası dün gittiğimizden de daha da lüks. Yani bura bizi biraz şaşırttı. Şimdi yorumları çok iyi olan bir İtalyan restoranı var. Pizza yiyelim dedik. Bu akşam pizza yiyeceğiz. Pizza için gerçekten fırın var. 4 peynirli, bu da margarita. Hindistan'da ekmekler çok lezzetli. Düz mantık kurarak pizza da öyledir dedik. Bakalım. Pizza hamurları 24 saat mayalanıyormuş, bekletiliyormuş. Yani inanılmaz lezzetli ya. İtalya'da yeseniz herhalde bu kadar lezzetli olur. Abartmayayım ama. Çok acayip güzel. Hindistan'a gelip de böyle güzel pizza yiyeceğini düşünüyor muydun? Hiç tahmin etmiyordum. Çok lezzetliydi gerçekten. Vallahi Domatesi, sevdik. peyniri, her şey çok lezzetli. Yarın Mumbai'den ayrılmayacak olsak buraya tekrar Buraya gelirdik. gelirdik. Ve ödediğimiz hesap da çok bir şey değil. 18 dolar. Muhtemelen Mumbai'nin en lüks alışveriş merkezindeyiz. Mumbai'ye gelirseniz Jio World Plaza'da See Nonnas. Kesinlikle burada bir pizza yiyin deriz. Yine taksimizi çağırdık. Başka bir yere geçiyoruz. Taksi ucuz olunca her yere insan böyle gitmek istiyor ya. Phoenix Market City'ye geldik. Belki bir kahve içeriz. Yani tek tek AVM içini göstermeyeceğim ama Hindistan'da, Mumbai'de bu gibi AVM'lerden bolca var. Biz 2 gündür yemek yemeyi, işte kahve içmeyi genelde buralarda hallettik. Sudan işte etkilenmeyelim ne olur ne olmaz diye. Ve buralarda tabii birçok alternatifiniz oluyor. Şu 3. dalga kahvecisini her yerde görüyoruz. Burada bir deneyelim bakalım. 2 kahve 5 dolar. Yani kahve güzel ama biz Mumbai'de daha iyisini içtik. Saat 10.30 oldu. Buradan çıkıyoruz. Genelde bu gibi AVM'lerde böyle bir hafif sakinlik var. Ya da çarşı, pazarda o sokaklarda gördüğünüz kalabalığı buralarda göremiyorsunuz. Çünkü genelde grup halinde içeri girmeyi engellemişler. Ve herkesi de içeri almıyorlar. Anladığımız bu şekilde. Yalnız dışarı çıkınca inanılmaz bir kötü koku. Yani kirli hava kokusu var. 2 gündür buradayız ama bu kadar hiç olmamıştı. Şimdi burada hareketli bir cadde var. 15-20 dakika yürüyerek oraya gideceğiz. Yani ortam öyle çok fena değil. Yürünmeyecek gibi değil. Anlayacağınız üzere havalimanına çok yakınız. Otelimiz de buradaydı. Böyle burada ilginç bir şey var.
Şimdi sorduk, öğrendik. Bu Holi Festivali için ateş yakılmış. Yarın da hani burada Holi'yi kutlayacaklarmış, boyayacaklarmış birbirlerini ya da insanları. Ateş festivalden bir akşam önce yakılırmış. Biz bunu bilmiyorduk, burada öğrendik. इसके लिए मेमोरी लोड होती है ना सब। Tabii herkes başımıza toplandı. Ama tabii çok iyiler, hiç rahatsızlık veren yok. Adımızı soruyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Biz yolumuza devam edelim. Thank you. Thank you. Yarın Jaisalmer'e gideceğiz. Orada da kutlanır diye tahmin ediyoruz. Saat gece 11. Tabi buralarda pek turist yok. Çünkü ortam çok turistik de değil. Ama en ufak bir güvensiz bir durum hissetmiyoruz. Sadece böyle meraktan tuhaf tuhaf bakanlar olabiliyor. Meyvemizi de aldık, yiye yiye gidiyoruz. Abimiz bileklik diziyor. Canım, sen de senin takıları böyle mi diziyorsun? Allah, her şey ortaya çıktı. Bundan sonra böyle yapacağım. İşte festivalde kullanmak için boya satılıyor. Yalnız bunlar için çok kötü diyorlar. Çok zor çıkıyormuş. ...45 dakika geze geze otelimizin oraya kadar geldik. Normalde bu yola hep taksiyle geliyorduk ama hareketli bir yol. İyi ki de yürüyerek gelmişiz. Bir sürü şey gördük. Öğrendik. Zaten yürümeden bu işler olmuyor. Evet. Her gün 20 bin, 30 bin adım atıyoruz. Onun için iyi ayakkabı şart. Kesinlikle. Ya da terlik ya da sandalet. Vallahi Mumbai beni şaşırttı. Biz daha kötü bir yer, çok olumsuz şey bekliyorduk. Ama Mısır'a gidip gezen birisi için Mumbai rahatlıkla böyle gezilebilecek bir yer bence. Sence nasıl canım? Ya ben gelmeden önce izlediğim şeylerden dolayı ön yargılıydım. 2 gün tetikte gezdim. Yani her an kötü bir şey yaşayacağız. Şu gelenler kötü insanlar diye, işte tabiri caizse. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani biraz önce o ateşin orada anlamaya çalışıyoruz biz, acaba ne diye. Geldiler, anlattılar. Böyle belli bir mesafeden. Evet. Fotoğraflarını, önceki fotoğraflarını gösteriyorlar. Tamamen sohbet için yani. Neredensiniz diye soruyorlar. Çok tatlı insanlar. Böyle erken konuşmak istemiyorum ama benim bakış açım değişti. Yani Mumbai tabii Hindistan'ın en önemli şehirlerinden biri, büyük şehirlerinden biri. Belki önümüzdeki 2 hafta gideceğimiz yerlerde olumsuz şeyler görebiliriz, Evet. ama artık hep beraber göreceğiz. Görürsek de anlatacağız, Ama göstereceğiz. ön yargılı gezmeyeceğim. Yok. 2 gündür öyleydim ben. Ama değişti bakış açım şu an. Yani ben daha önce Afganistan'a, Pakistan'a gittim. Oralarda bayağı gezdim. Buralarda oralar gibi aslında. Daha kötü değil bence. Velhasıl bizim Hindistan gezimiz güzel gidiyor. Çok Yarın sabah Jaisalmer'e uçağımız var. Doğru dedin değil mi? Yani doğru söyledin. O şehri de hiç kimse bilmiyor. Evet, yani oralardan dosdoğru bir Türkçe içerik bulmanız çok zor. Biz bulamadık. Burada yerellere de söylüyoruz. Jaisalmer'e gideceğiz diye, neresi orası diyorlar. Genelde Jaipur, Udaipur'u biliyorlar. Evet. Biz Jaisalmer'den başlayacağız. Artık o videomuzda görüşmek üzere.